Ne oluyor lan? Ne kokuyor oğlum? Bilmiyorum ki, amirimden geliyor valla. İşiniz yok mu oğlum sizin? Olmaz mı amirim? Şimdi Kuşçuağı'ndan geliyoruz. Cinayet işlenmiş. Gittik yerinde gördük. Maktul 50 yaşlarında. Böyle kel. Hafif şişman, kısa boylu. Öyle mi? Evet. Nasıl bildi? Aferin lan size. Fişek gibisiniz. Amirim de. Ana. Kuşçağına gidiyoruz. Ya Çeyrek nereden bildi ya? Ya adama helal olsun be. Vallahi cinayeti karakoldan çözecek. Çözecek de bir de yıkansa çok iyi olacak. Kötü kokuyor değil mi? Çok. Oo. Hamama gitse neyse, işine bak, işine bak. Siz gelene kadar yerinden oynatmadık abi. Eyvallah koçum. Ne yani şimdi adamı hem vurmuşlar hem pencereden mi atmışlar? Dur bakalım. Belki pencerenin önünde vurdular. Ya da başka bir şey. Yardım edin. Gel koçum. Kimin nesiymiş öğrenebildiniz mi? Hanın kapıcısı tanımıyor. Parayı peşin vermiş, bir aylığına kiralamış odayı. Şahit falan var mı? Yok amirim, biri bir şey gördüyse de söylemiyor. Önündeki morluklar düşmekten. Daha arkasındaki morluklar neden anlamadım. İki kişiymişler. Biri orada ölmüş, diğeri yaralı kaçmış. Yaralı. Kaçan öleni önce siper, sonra yastık yapmış. Köşeyi döner dönmez mermiyi yemiş. Bıçak da olabilir. Göz ardı etmemek lazım. Bu mesafeden mermi yeseydi yılıp kalma ihtimali yüksek. Vallahi amirim ben bu mesafeden bıçak atıp da vuracak bir babayı... Ben tanırdım. Bana bak. Tüm zabitleri uyarın. Semtteki bütün doktorları uyandırsınlar. Sokaklara çıksınlar, hastanelere gitsinler. Yaralı bir adam arıyoruz. Emredersiniz. Yarasını tedavi ettirmek için doktora gidecek amirim. Yakalayacağız. Merak etmeyin yakalayacağız. Adam doktor değil, baytar arıyor. Tüm zabitleri baytarlara gönderin, çabuk. Emredersiniz.
Efendim ben baytarım. Ne anlarım bu işlerden? Ben de eşeğin tekiyim zaten. Bana öyle davran. Bıçağı çıkartmadığın iyi olmuş. Yoksa kan kaybından ölebilirdin. Açın kapıyı, açın! Galata zabiti, açın! Aç kapıyı! Git karakola haber ver. Peki baytarlar? Baysalların hepsi evindeymiş amirim. Biri hariç. Onun da ışığı yanıyormuş. Kim? Baytar Necmi diye biri. Gidelim. Şimdi yukarı çıkıp Zevcine bir merhaba diyelim. Bana söz vermiştin ama. Sözüm söz, merak etme. Aptalca bir şey yapmadığın takdirde tabii. Işıkları yanıyor, evdeler. Evde burası amirim. Kapıyı açmıyor amirim. Muayenehanede. Kaçmış. Otur otur, rahat ol. Kimse kalmadı mı karakolda? Karakoldaki bütün zabitler İstanbul'da yaralı adam arıyor. Sen ne yaptın? Hırsızı tutan adamı bulduk. Öldürülmüş. Ama hırsızı da öldürmeye çalışmışlar. Adam yaralı. Bu şekilde İstanbul'dan çıkamaz. Yani hala bir şansımız var. Bu gece İstanbul'da bir olay daha vuku buldu. Boris'in yalısından değerli bir kamaç alındı. Hey Allah'ım ne gece ya. Yani adam hiç kimsenin ruhu duymadan içeri girmiş ve o şekilde çıkılmış. Hislerim bana bu herzeyi aynı hırsızın yediğini söylüyor. Peki bu adam Galata'daki bir hana neden geri dönsün ki? Saklanmak için mi? Bulduğumuz mefta Kur'an-ı Kerim'i Han'da satın alacaktı. Alışveriş gerçekleşmeden indirdiler. Bu herifçioğlu kim? Bir gecede İstanbul'u tepetaklak etti. Aynı gecede iki yer. Bu adamın bir düzeni olmalı. Koca İstanbul'da bunu mutlaka bilen biri vardır. Abdullah! Ya kardeşim, bir kere de şu dükkana olaysız giremeyecek misin sen, ha? Ben ne yapayım? Aniden kapı açıldı. Ben açtım. Tabii ki açılır. Bak, bu sistemle
dükkana kimin geldiğini görüyorum. Aynalar sayesinde. Sonra bu kolu indirdiğim zaman elektrik akımının etkisiyle de kapı açılıyor. Bu icadımın adı da Le Otomatik. Bravo monsieur. Tamam. Söyle seni kuşluk vakti buraya getiren şey nedir? De. Sen niye zeytinyağı kokuyorsun? Vallahi Abdullah, zeytinyağı uzun hikaye. Bir adam arıyor. Herif hırsız. Adam bütün muhafızları atlatıp Hazreti Osman'ın Kur'an'ını çaldı. Onun ican duyulmadan bulmam lazım. Bir de Boris Zaharyas'ın evinden değerli bir kama çalındı. Aynı adam olabilir. Bir gecede 2 kere ha? Doğru. Çok ilginç. El Şebbiha. Hayalet. Öyle mi? Evet. Hayalet. Adına Mısır'da kasideler yazılan bir hırsız, bir halk kahramanı. Her zaman zenginden çalar. Derler ki Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın hareminde bile bir gece geçirmiş. Gerçek kimliği hakkında çok şey bilinmiyor. Babası ünlü matematikçi El-Elsari. Babasını küçük yaşta kaybettiği için sokaklara düşmüş. Sonra Kahire Hırsızlar Loncası tarafından yetiştirilmiş. Monte Carlo, Paris, Floransa. Bu arkadaş araştırmasını yapıyor, şehre geliyor, birden fazla soygun yapıp bir gecede sırra kadem basıyor. Numarası bu. Bu yüzden de asla yakalanmadı. Kusura bakma Mustafa. Kuş çoktan uçtu şimdiye kadar. Sanmam. Yaralı. Ben kaçtım. Nereye gidiyorsun? Vallahi bir üstüme limonu sıkmadan üstümü değiştirmeye. El Şebbiha. Zabit efendilere benden 2 porsiyon börek daha. Emrin olur efendim, tabii efendim. Müsaade var mıdır ağalar? Allah sizden razı olsun. 2 gün önce kapalı çarşıda kuyumcu dükkanımı soydular. Zabitler şah diye yakaladılar hemen hırsızları. Vallahi billahi dünyada kimse İstanbul zabitlerinin eline su dökemez. Eyvallah beyim. Az bile söyledim Zabit efendi. Ne öyle yorgun gözükürsünüz? Dün gece hiç oturmadık. Bütün gece ayaktaydık vallahi. Hayırdır ağalar? Filinta Mustafa tüm gece bütün zabitleri ayağa dikti. Vallahi karakollarda kimse kalmadı. Tüm gece gez Allah gez. Yaralı birini aradı. Nereden bulacağız koca İstanbul'da? Ne yapacaktık? Biz aramayacaktık da adam kendi ayağıyla mı gelecekti? Hey yaşa be. Ne güzel dedim. Filinta Mustafa mı dedin sen? Evet. Ne yapar? Nerede yaşar bu zat-ı muhterem? Bizim karakolda amir. Çok da güzel bir amir. Uzun boylu böyle. Çok uzun. Bana bak Recai. Bu işi kıvıramazsan gözüme görünme. Mıhlarım seni. Sen hiç merak etme. Ne dediyse.
Ey ümmeti Muhammed, beni dinleyin. Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Hele bir kulak verin o zaman. Hazreti Osman Efendimiz'den bize emanet kalan Kur'an-ı Kerim dün çalınmıştır. Kim çalmış? Kim çalmış? Bu nasıl emanete muhafazadır? Din elden giderken daire nazırı konağında oturup seyretmektedir. Müslüman düşmanları elini kolunu sallaya sallaya Hazreti Osman Efendimiz'den bize kalan emanetleri çalarken devlet ne yapmaktadır? Bugün Kur'an'ı çalanlar yarın haremimize girerler maazallah. Yaparlar. Ey ümmeti İslam! Din elden giderken bizler burada ot gibi oturacak mıyız? Asla. Buna müsaade edecek miyiz? Hayır. Daire nazırı Kur'an'ı gavura satmış derler. Buna müsaade edecek miyiz? Hayır. Vakit ayağa kalkma vaktidir. Sesimizi sultana duyurma, daire nazırını indirme vaktidir. Kim benimledir? Ben. Evet, daire nazırını indirmek için yürüyelim arkadaşlar. Allah ömürler versin efendim. Güle güle efendim. Silah yok. Çeyrek. Çeyrek silah yok. Silah gitmiş. Ne? Silah mı gitti? Silah gitmiş, silah yok. Eyvah! Şimdi yanmazsın oğlum, ne yapacaksın? Hoş silah yok. Bulmam lazım. Vallahi silah bulmam lazım. Daire nazırı Kur'an'ı gavurlara satmış derler. Duymadınız mı? Vakit sesimizi duyurma vaktidir. Vakit daire nazırını indirme vaktidir. Namusumuzu korumak için kim benimledir? Biz! Kim benimledir? Biz! Sultana sesimizi duyurmaya kim benimledir? Biz! O zaman ne bekliyoruz? Yürüyelim sultana sesimizi duyuralım. Yürüyelim. Hesabını soralım. Bekleyelim, yürüyün. Kadı Efendi, bir kısmı ahali toplanmış, Galata'ya doğru yaklaşmaktalar. Kur'an'ı isteriz diye saraya yürümek istemektedirler. Kur'an'ı isteriz. Kur'an nerede? Devlet nerede? Hırsızlar bulunsun, hesap sorulsun. Daire nazırı azledilsin. Devlet nerede? Hele orada durasın Kadı Efendi. Yoksa sorumluluk, mesuliyet kabul etmem bilesin.
Dizlerinin üzerine çök. Kıtırdak. Kemiklerini kır. Sükunet! Ey ümmeti Muhammed! Beni tanıyanınız var mı? Kadı Gıyasettin bu. Duydum ki dinin elden gittiğini söylermişsiniz. Din elden gitmez efendiler. Din buradadır. 2 tane gafilin lafına inanıp isyan edip saraya yürürmüşsünüz. Sebep? Hazreti Osman'ın Kur'an'ı çalındı. Dahiliye nazırı seyreder bunu. Ne yapar nazır? İstanbul'un ortasında rezillik aldı yürüdü. Paşanın umrunda değil. Hazreti Osman'ın Kur'an'ını ve kutsal emanetleri Şehri İstanbul'a kim getirdi? İslam aleminin halifesi kim? Bre faniler, siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Padişahımız Efendimizin ve halifemizin iradesine karşı ayaklanırsınız. 2 tane melunun fitnesine inanıp galeyana gelmek, sokaklara dökülmek size yakışır mı? Devlet-i aliyeye inanın. Bilin ki alemde hiçbir suç cezasız kalmaz. Şimdi sakin olun ve işinize gücünüze bakın. Dağılın. Hasan, bırak. O melunu daha sonra yakalarız. Şimdi işimize bakalım. Çaldırırsan silahı böyle ağlarsın işte. Adam benim silahımı beğenmiş. Ben ne yapayım? Olur mu, sen saftiriksin. Adam baktı sen saftiriksin, senin silahını çaldı. Ben saftirik olsaydım benim silahımı çalardı. Bak, benim silahım burada, aslanlar gibi duruyor. Ya bırak şimdi, ben amirime ne diyeceğim onu düşünüyorum asıl. Amirim diyeceksin, ben saftirik olduğum için silahımı çaldılar diyeceksin, özür dileyeceksin. Ya. Nesi var bunun? Silahını çaldırdı garibim. Ulan sizi İstanbul'un içine yolluyoruz. Gidin hırsızı bulun diye. Gidip silahınızı mı çaldırıyorsunuz? Ben değil amirim, o çaldırdı. Benim silahım burada. Tövbe estağfurullah. Senin suçun. Buyur. Tabii senin suçun. Senin hakkında 1000 tane soru sordu adam. Bizi lafa tutarken de arakladı silahımı. Yoksa ben silahını araklatacak adam mıyım? Hey yavrum hey. Bir dakika. Ne sordu benim hakkımda? Ya işte yok Mustafa kim? Yok nerede yaşar? Yok kimin peşine düştü? Anlaşıldı. Nereye amirim? Aslanı yuvada ziyaret etmeye. Aslan kim? Ben ne bileyim aslan kim? Sana... Göstereceğim ben sana. Benim silahım gelsin. Biliyordum. Benim buraya geleceğimi anlayacağından emindim. Ne istiyorsun? Biraz sohbet, biraz iyilik. Sana iyilik yapacağımı düşünüyorsan... Beni yanlış anladın. Sana iyilik yapacak olan benim. Ne tür bir iyilikmiş bu? Hayatını kurtaracağım.
Ama önce kapının önünden biraz uzak durmanı tavsiye ederim. Demek hayatımı kurtaracaksın ha? Nasıl olacakmış bu? Duyuyorum. Neyi? Ölümün ayak seslerini. Sağır değilim, merak etme. Geliyorlar. İki katilin ayak sesini duymak için illa hayalet olmaya gerek yok. 3, 2, 1. Bak gördün mü? Bana şimdi bir de can borcun oldu. Gelelim bana yapacağın iyiliğe. Sonra müsaadenle bayılacağım. Sultanım, vahim haberlerim var. Galata Meydanı'nda ayaklanma çıkmış. Padişahım, kutsal emanetlerden Hazreti Osman Yadigarı Kur'an'ının çalındığı haberiyle halk ayaklanmış. Dinin elden gittiğini söyleyerek Galata Meydanı'na kadar yürümüşler. Galata Kadısı tek başına karşılarına çıkıp halkı dağıtmış. Gıyasettin, onun gibi 5 tane adamım olsa dünyayı yerinden oynatırım. Sultanım, bir şey daha var. Halk bu olaydan nazırımızı sorumlu görmektedir. Bu sebeple saraya kadar yürümek istemişler. Bu ne cesaret? Sultanım. Hala ne konuşursun Selim Paşa? Bu olay duyulursa bizzat seni sorumlu tutarım demedim mi? Haklısınız sultanım. Lakin Kur'an'ı koruyan muhafızların hepsi kışlada göz hapsindedir. Onlardan haber çıkmaz. Halk olayı duymuş. Büyük kargaşa yaşanmış. Sen bana söz vermemiş miydin bu olay gizli kalacak diye? Sultanım. Sultanım, eğer izin verirseniz... Dinliyorum. Bahriye askerlerimiz Kasımpaşa kışlasında beklemektedir. Emir buyurursanız taburlarımızı İstanbul'a yayalım. Böylelikle ikinci bir ayaklanma olursa askerimiz duruma müdahale eder. Biz de gafil avlanmamış oluruz bu defa. Âlâ, sonunda doğru dürüst kelam eden birisi çıktı. Derhal uygulayın Esat Paşa. Beni sadrazamla baş başa bırakın. Emredersiniz. Büyük felaket atlattık sadrazam efendi. Doğru sultanım. Bu Selim Paşa devlete büyük yararlar sağlamıştır. Lakin yorulmuştur, ne dersin? Onun tecrübeleri bizi büyük olaylardan korumuştur sultanım. Lakin bu olayda aciz kalmıştır. Ne demek padişaha isyan? Bunlar payitahtımızda, İstanbul'da vuku bulmaktadır. Payitahtı koruyamazsan, devleti âliyeyi Osmaniye'yi nasıl koruyacaksın? Bu Esat Paşa. Onu sen tavsiye etmiştin değil mi Bahriye Nazırlığı için? Doğru sultanım. Gençtir. Harplerde üstün başarılar elde etmiştir. Er olarak girdiği Bahriye'de paşalığa kadar yükselmiştir. Ayrıca donanmayı ıslah etmiştir sultanım. Lakin çok hırslıdır. Kardeşim benim be. Söylemiştim abi sana, sen bize bırak diye. Değil mi çocuklar? Sen harbiden büyük adamsın ha Recai. Vallahi bak. Senin yaptığın her baba yiğit beceremez. Eyvallah abi. Madem o kadar memnun ettik seni, sen de biraz daha fazla çıkarsın, olur biter. Haklısın koçum. Hak ettiniz tabii. Size fazladan bir şeyler ayarlayalım. Madeni bir şeyler mesela. Nasıl maden abi? Böyle madeni.
Ne kadar istersin bundan? Sen dur. Bir şey söyleme. Biz karar verelim. Artık gönlümüzden ne koparsa. Ödeme tamamlandı. Kadı efendi duymazsın sakın ha. Gel. O. Tanıştırayım hocam. Hırsızımız El Şebbiha. Yani hayalet. Müşerref oldum Kadı Efendi. Peki Kur'an-ı Kerim'i buldun mu oğul? Yerini söyleyecek. Ama öncesinde küçük bir iyilik istiyor bizden. Ey fani. Biz hırsızlarla pazarlık etmeyiz, bilesin. Haşa Kadı Efendi. İsteğim oldukça basittir. Hocam, nasıl desem... Bu adam benim hayatımı kurtardı. Ona bir iyilik borcum var. Eve girdiğimde 2 kişi tuzak kurmuştu. Olmasaydı hayatta olmazdım. Peki kim seni öldürmek istedi? Hasan'ın evinde kaldığımı öğrendiklerine göre... ambarda bana tuzak kuranlarla aynı kişiler. Özür dilerim Kadı Efendi. Sadece burada olduğumu hatırlatmak istedim. Sus! Senin yüzünden bugün İstanbul'da yüzlerce kişi ölebilirdi. Askerler köşe başlarını tutmuş, teyakkuz halindeler. Kutsal emaneti çaldın. Osmanlı'ya büyük saygısızlık ettin. Şimdi karşıma geçmiş benimle pazarlık edersin. Densiz! Ama müsaade buyurursanız bu genç adamın hayatını kurtardım. Sadece hatırlatmak istedim. Yine. Hasan! Hemen evine git. Orada 2 ceset bulacaksın. Gasilhaneye götür. Ceset mi? Sallanma Hasan! Emredersiniz Kadı Efendi. Şimdi de bakalım meramın nedir? Kadı Efendi, müsaade buyurursanız... Otur.
İsteğim oldukça basittir. Sorgulamamın burada değil, başka bir şehirde yapılmasını rica ederim. Bırak ricayı micayı. Neden bunu istiyorsun onu de. Kadı efendi, eğer beni burada muhakeme eder ve zindana tıkarsanız 2 gün içerisinde öldürülürüm. Kur'an-ı Kerim nerede? Onu de bana. Sözünüz? Sözüm sözdür. Kur'an-ı Kerim nerede? Şehrin en güvenli yerinde. Bana bak! Şehbek misin, şebelek misin? Ağzında geveleyip durma! Kur'an-ı Kerim nerede? Masanızda. Filinta Mustafa tüm gece bütün zabitleri ayağa dikti. Vallahi karakollarda kimse kalmadı. Sağdan 2. çekmece. Bismillahirrahmanirrahim. Sonuçta buraya geldim. Gerçekten de ortalıkta pek kimse yoktu. Zaten bu emanetle daha fazla dolaşamazdım. Yani beni tutanlar beni öldürmekte muvaffak olsalardı bile Kur'an-ı Kerim yine sizde olacaktı. Seni kim tuttu? Çok bile konuştum Kadı Efendi. Eğer bu şehirden çıkmama yardımcı olursanız size bildiğim her şeyi anlatırım. Mustafa. Tez arabayı hazırlayın. Edirne'ye gidiyorsunuz. Edirne Kadısı Ahmet Efendi'ye güvenirim. Müşiri Selim Efendi de sağlam adamdır. Ben de emaneti saraya götüreyim. Başüstüne hocam. Buyurun paşam. Sağ olun Paşa Hazretleri. Allah yardımcınız olsun. Sultanım. Hayırlı olsun Esat Paşa. Sizden beklentimiz büyüktür. Haberiniz ola. Sultanımın güvenine layık olmak için elimden geleni yapacağım. İnşallah.